Bu taraf köftenin malzemeleri, bu tarafta ıslama sosumuzun malzemeleri. Hemen köftemizle başlayalım. Ben kasaptan kıyma aldığım zaman hep böyle 250 gram 250 gram ayırtırım. İsterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Islama köftenin kıyması için dana döşten yapılıyor diyorlar. Biraz daha insaflı olanlar hem döş kıyması hem de kaburga kıyması kullanmalısınız diyorlar. Oysa ki işin doğrusu restoranların söylemediği hayvanın hemen hemen bütün bölümlerinden belirli oranlarda kullanıyorlar. Ben oranları yarım kilo üzerinden vereceğim. Daha fazla yapmak isteyenler oranları çarpabilir. Kıymanızın 250 gramını kaburgadan alıyorsunuz. Diğer kalan 250 gramını 75 gram kol, 75 gram but, 100 gram da döşten alıyorsunuz. Daha önce verdiğim köfte tariflerinde döşle kaburganın aynı olduğunu iddia eden arkadaşlar oldu. Oysa ki döş kaburganın alt kısmı daha yağlı olan tarafı, üst kısmı ise kaburga kıyması yapılan tarafı, bütünü ise kafestir. Yarım kilo kıyma için bir soğanım var. Bunun 35-40 gram olması gerekiyor. Koray 5 gram 10 gram oynarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ama ben size doğrusunu göstereyim de. Ekmek içi kullanıyoruz. Yarım kilo için 25 gram olması gerekiyor. Ama burası 28 gram olur. 5 gram 10 gram bunlar sorun değil. 3 gram tuz, 2 gram da karabiber ihtiyacımız var. Ekmek işlerini rondodan geçirip kırıntı haline getirirseniz çok daha rahat edersiniz. Böyle ufaladıktan sonra harika. Yalnız şu sarımsağı da aradan çıkartsak çok iyi olacak. Bir sarımsak kolay ezebilmek için tuz. Hemen. Bir çay bardağın 1/3 kadar su. Suyla sarımsağı iyice birbirine yedirin. Hemen soğanı da rendeleyelim. Sarımsakları suyuyla birlikte bulamaç haline getireceğimiz ekmeğimize katalım. Normalde bu ekmek içini soğanı kıyma ile birlikte kıyma makinesinden geçirmek lazım. Fakat herkesin evinde kıyma makinesi olmadığı için kıvama getiriyoruz. Sonra kıymaya kattığımız zaman ise tamamen pürüzsüz içinde kayboluyor. Tuz, karabiberimiz. Tuz ve karabiberden başka bir şey girmez. Yeni barfilerin olmaz. Bilginiz olsun. Yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Esasında Sakarya'nın içinde, Atapazarı'nın içinde bile birkaç şekilde tarifte değişiklikler gösterilebiliyor. Bazı yerlerde ekmek yerine mısır unu kullanılıyor. Bazı yerlerde sarımsak hiç kullanılmıyor. Yeni nesil ıslama köfteciler eskiler gibi köftenin oranlarına sadık kalmıyor. Sadece döşten yapabiliyorlar, sadece kaburgadan yapabiliyorlar. Ekmeği 2 kere ıslatmıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Hiç ekmek kalmamalı. Soğan kalmamalı, sarımsak kalmamalı. Çok iyi yoğurmak lazım. Şöyle ince ve oval olmalı. Avucunuzun içine alıyorsunuz. Ve bu şekilde bastırıyorsunuz. İnce ve oval. Tamam. Bunu hemen streçliyoruz. Benim zamanım yok, hemen yemek istiyorum diyenler 3-4 saat bekletirse kafi, ama eğer bir gün bekletirseniz çok daha lezzetli bir köfte yersiniz. Islama sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı ihtiyacımız var. Şimdi ne psikopatsın diyorsunuz değil mi Koray? Islama köfte mi yapar mı insan yemek için? Ben yaparım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, isterseniz ayçiçek yağı da olur. Daha yağım erimeden yarım tatlı kaşığı tuz, ama tuz opsiyonel, herkesin miktarı değişebilir. Fakat 1 tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber zorunlu. Hiçbir pütür kalmadı. Bakın önemli nokta bu. Kemik suyunu daha önce bu markayı kullanmadım. Yalnız bunlar hazır kemik suları değil. Bunları 24 saat pişiriyorlar. Evde yapılmış gibi orijinal. Bakın üstünden de anlayabiliyorsunuz. Fakat bunda 2 su bardağı kemik suyu kullanacağız. Fakat yoğun olması lazım. Daha açar açmaz gördüm ki yoğun değil. Ama fiyatı yüzü gözü hürmetine ön yargılı olmayalım. 2 bardak kemik suyu. Eğer elinizde bayat ekmek yoksa ya da beklemek istemiyorsanız benim yaptığım gibi ekmeğinizi böyle
kızartabilirsiniz. Kas katı olmamak şartıyla. Normalde ekşi mayadan yapılmış baston odun ekmeği kullanıyorlar. Hatta karı fırınlarda pişmiş. Ekmeklerimin iki tarafı da kızardı bu arada. Alabiliriz. Ama zaten bu yemek Boşnak ve Makedonların, yani Balkanlardan göç eden insanların bayat ekmekleri kullanarak kemik sularına katık yapmasıyla ortaya çıkmış bir yemek. Sizce 1. ve 2. Balkan savaşlarından göç eden, savaş mağduriyeti çeken, yokluktan kırılan insanlar ekşi mayadan yapılmış odun ekmeği hem de kara fırında pişmiş ekmek ararlar mı? O yüzden evinizdeki bayat ekmekleri gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama tabii ki ekşi mayalı olursa daha lezzetli olur. Buna saygı duyuyorum. Tarifin içinde biraz tarih dersi, tarih bilgisi gibi oluyor ama sıkılan arkadaşlar muhakkak oluyordur. Ama konu konuyu açıyor. Ne yapalım? Bu arada biberlerimizi de katalım. Biberlerimizi kızartalım. Bibersiz olmaz. 2 dakika içinde köftelerimi çeviriyorum. Bakın gayet güzel bir iz vermişiz. Ben döküm tava kullanıyorum. İsteyen teflon tava da kullanabilir. Bu köfteler normalde kömür ateşinde piştiği için evde en yakın döküm tavayla oluyor. O yüzden döküm tava kullanıyorum. Artık siz de bir döküm tava alın. Yavaş yavaş artık sona doğru, mutlu sona doğru geliyoruz. Ekmeklerimizi ıslama sosumuza batırıyoruz. Yalnız buradaki önemli nokta batırıp hemen çıkartmak. Çok fazla tutarsak ekmeklerimiz dağılır ve ayrıca ıslama sosumuz kaynar şekilde çok sıcak olursa ekmeklerimiz yine dağılır. Ekmeklerimi çevireceğim zaman tavam döküm tava ve tırtıklı olduğu için bir tahta kaşık yardımıyla çeviriyorum. Yapışan yerlerini kurtarmak için. Bol bol ıslama sosundan kullanalım. Evde yapmamızın avantajını sonuna kadar kullanalım. Normalde köfteler bir porsiyonda 120 gram veriyorlar. 20 gram oluyor 6 tane. Burası iş yeri olmadığı için doğal olarak kar etme derdi de yok. O yüzden daha büyük yaptım. Daha sulu sulu olsun diye. Ekmeğin de tadına bakalım. Sesi duydunuz mu? Kıtır kıtır. Bakın bu biraz daha papara şeklinde olmuş. Yani daha sulu sulu. İsterseniz böyle de pişirebilirsiniz ekmeğinizi. İsterseniz böyle katı da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yalnız şunu yapmazsam kendimi affetmem. Gerçi yapıp affetmeyenler de var. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Bu lokmada ekmek yiyip kendini affetmeyenlere gelsin. Bu et suyu fiyat olarak çok iyi. Çorbalarda, pilavlarda gönül rahatlığı kullanabilir. Ama bu ıslama köfte için uygun değil. Daha kıvamlısını almak lazım. Biraz daha pahalısını. İzleyip abone olmayanlara sesleniyorum. Her canlı eninde sonunda bu kanalı tadacak. Boşuna geciktirmeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan selamlar.